Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz beynimizi ve zihnimizi elimizden gelen en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz bunun üzerine olacak. Bizim zihnimiz anne rahmine düştüğümüz andan itibaren şekillenir. Dikkat edin, beynimiz demedim. Zihnimizden bahsettim. Yani ruhsal beynimizden. Neden ikiye ayırdığımı videonun devamında anlayacağız. Beynimizin gelişimi çevresel etkilerin sayesinde duyu organlarımız ile desteklenerek gerçekleşir. Kendi çabamız ise bu etkilerin bilinçaltımızda zamanla oluşturduğu kalıp üzere şekillenir. Şimdi sizden şu hayvanlara bakmanızı ve ne gördüğünüzü düşünmenizi istiyorum. Bakın, işte siz baktığınızda başka, ben baktığımda başka açıdan olayları yorumlarız değil mi? İşte bunun temelde bir sebebi vardır. Ben bu hayvanlara baktığımda bizim aslında çok nadiren yapabildiğimiz bir durumu onların sürekli yapabildiğini görüyorum. Tamamen içten ve doğallar. Yarını düşünerek endişeye kapılmıyorlar. Tek yaptıkları kendi ırkının tarzınca hareket halinde olmaktır. Bir aslan saatlerce yatar ve sonra der ki karnım acıktı, ava çıkayım, değil mi? O ava çıktığı anı iyi gözlemleyin. O anda ne kadar rahat ve profesyonel yatıyor ise av esnasında da işte bir o kadar içten ve endişesiz, sadece yapması gerekene odaklanıyor ve her birimiz farklı ortamlarda, ülkelerde büyüdük ve yaşadık. Bu yaşadığımız ve büyüdüğümüz ortamlar zihnimizin yapılanmasına yardımcı olan beyin nöronlarının gelişim tarzına etki etti. Her birimizin beyin nöron ağları aynı parmak izimiz gibi. Benzer ama asla aynı değildir. Çevremizdeki etkilerden kasıt, yaşamımızın her anında etrafımızda olan biten her sese, enerjiye, kokuya, görüntülere, sosyal etkilere ve aldığımız eğitimlere göre olan çeşitliliktir. Sizin yaşadığınız tüm çocukluğunuzu ve onun her anını ikiziniz dahi olsa o yaşamadı. Hayata senin gözünle bakmadı. Sen annen yemek yaparken onun kırmızı terliğine dikkat kesilirken o annenin kestiği havuçların rengine ve sertliğine odaklandı. İkiniz de baktığınız nesneleri daha o hayatınızın ilk anlarında farklı açılardan anlamaya çalıştınız. Hayalinizde 5 yaşına kadar ya da 4 yaşına kadar neleri gördüyseniz o bilgilerin sentezlenmiş hali üzerinde sorular sordu beyin. Terliğe bakan neden kırmızı olduğuna değil, terliğin neden tüylü olduğuna takıldı aslında. Havuca bakan turuncu ve sert olduğunu görürken onu ortadan ikiye bölen o parlak nesnenin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ve o iki kardeşten terliğe bakan hayata bu açılardan bakmaya devam ederse, çok büyük değişimler olmaz ise ressam değil de terzi olabilir. Diğeri ise aşçı değil de bir CNC operatörü ya da bu alanda bir mühendis olabilir. Tabii ki terlikle bunu anlamak mümkün değil. Sadece demek istediğim bizim beynimizdeki nöronların 5 duyu organımızın bize verdiği veriler ile şekilleniyor ve sonunda 6. his denilen o muhteşem güç ile harmanlanıyor olmasıdır. İşte meselenin tüm özü aslında odaklanmaktır. Bizi bir hayvandan ayıran en üstün özelliklerden birisi aslında odaklanmaktır. Hayvan da odaklanır fakat tek bir konuya. Yaşam içgüdüsü ile yemek yemeye odaklanır hayvanlar. Fakat biz çok çeşitlilik üzere var olmuş bir ırkız ve bu odaklanma bizim hem başımızın belası hem de en büyük gücümüz. Nasıl yani? Muhtemelen bu videoyu dinliyorsanız hepinizin gayesi nasıl uzun ve etkili odakta kalırımdır temelde. Sanırım bu filmi izlemeyen aranızda yoktur diye düşünüyorum. Bir hapın bunu gerçekte yapması mümkün mü? Evet, böyle bir hap aslında var. Ben biliyorum. Evet, mümkün. Hayır, kesinlikle size burada hayal satmıyorum. Gerçekten de böyle bir etkiye sahip ilaç var. Amerika ve Rusya'da kırmızı reçete ile satılan bir ilaç. Daha sonra bundan bahsedeceğiz fakat mesele bu ilaç meselesi değil. Bunu kendi doğal yollarımızla nasıl yapabiliriz? İlk önce buna bir odaklanmamız lazım. Bir ilaç dahi olsa sizin düşüncelerinizi değiştirmediğiniz sürece ilacın size etkisi asla olmayacaktır.
Bu filmdeki hapın aslında yaptığı iş sizin beyninizde limbik sistem denilen kısma etki etmesidir. Bu kısım bizim vücudumuzun iç düzenlenmesi, bellek, öğrenme, duygu, güdüler, cinsel davranışlar, beslenme davranışları gibi pek çok işleve etki eden nöronların yapılandığı yerdir. O saatlerce yatan aslanın avına aynı yatarken sergilediği yatma performansını ve yatma keyfi odaklanmasını av esnasında sergilemesinin sebebi aslında tam da bu kısımdan kaynaklı. Hayvanlarda da bu kısım farklı şekillerde vardır. Yani hapın yaptığı şey aslında sizi zeki etmek değil. Yaptığı tek şey sizin limbik sisteminize etki edebilecek hormonal salgıların salgılanmasını sağlamak ve içinde bulunan bazı bileşenler ile kan akışına ve vücuttaki stres seviyelerine etki etmektir en temelde yaptığı şey. Şimdi en başta beyni ruhsal beyin ve fiziksel beyin olarak ikiye ayırmamın sebebine geldik. Bizim yaşamımızın her anı bir eğitimdir. Tabii bunu sizin ne kadar verimli kullandığınız çok önemli. Yaşça küçük kardeşlerim için özellikle konuşacağım. Biz insanlar çocukluk, ergenlik ve ergenlikten çıkış evrelerinde iç dünyamızda yaşadığımız ve kurduğumuz hayallerin karşılığını dış dünyada alamayınca doğal olarak karamsarlığa kapılırız. Aile yaşantınız zorluklar içinde ise ya da çevresel faktörler sizin ve ailenizin yaşamına negatif etkide ise bu dönemde sizin bu olaylara verdiğiniz şahsi tepkiniz aslında sizin çocukluktan itibaren ailenizin sizi yetiştirme tarzı ile direkt olarak alakalı olacaktır. Bu zor anlar dediğimiz anlarda hayatınızı planlayacak, bunun için gerekli çalışmaları yapacak, saatlerce ders çalışacak, bir yandan belki part-time işte çalışacak, bir yandan sosyal ortamınıza vakit ayıracak, öte yandan sağlık bütünlüğünüzü korumaya çalışacak, öte yandan tüm bunların üstüne zihin sağlığınızı korumaya çalışacaksınız. Tabii ki de bir aslanla kıyaslanamayız buradan baktığımızda. İşte en başta dedim ya, odaklanma bizim hem en büyük gücümüz hem de tam bir baş belası. Odaklandığınız zaman bana inanın o kadar da zor değilmiş diyorum çünkü ben bunu 17 ve 19 yaşlarımda kendimce en zirvede yaşadım. Etrafıma nasıl bir etki ettiğimi 10 yıl sonra yeni anlamaya başladım. Bugün birçok insanın hayal edemeyeceği derecede bir maddiyatı kendime o yıllarda ben çekmiştim. Bakın çekim yasasına giriyoruz ve bu evreden sonra buraya geleceğiz zaten fakat cümlemizi bitirelim. Odaklanmak bizim gerçekten en büyük hem de en doğal gücümüz. Bu doğuştan geliyor zaten. Şimdi şunu anlayalım. Bunu çözelim ki biz neden odaklanamıyoruz? Bunu anlayalım. Bunu çözdükten sonraki evre neden çekim yasası bunu anlayacağız zaten. Şu klişe cümleleri tabii temelde çok büyük doğruluk payı olan cümlelerdir bunlar. Duymuşsunuzdur. Hayata bakış açını değiştir, hayatın değişsin gibi cümleler. İşin özü aslında bakış açısı evet ama bunu nasıl değiştirmeye başlayacağımızı çok az insan anlatabiliyor. Bunu anlatabilmek demek bunu o kişinin yapabildiği anlamına gelir. Sağ üst köşeye bir hikaye koydum. Aşağıda bıraktım linkini. Oradan dinleyin. Einstein ne der bilirsiniz. Bir olayı ne kadar basit anlatabiliyorsanız o işi o kadar iyi kavramışsınız der özetle. İşin özüne gelirsek odaklanmamızı en verimli seviyede kullanmak da antrenman yaparak olacak bir durumdur. Diyelim ki siz bir okçusunuz ve çeşitli hedefleriniz var. Kimi 50 metre, kimi 70, kimi ise 100 metre. Hedefi tam 12'den vurmak için neler gerekli olurdu? Birinci olarak odaklanmak mı? Hayır. Odaklanmak en son yapacağınız eylem olacaktır. Tam oku fırlatacakken yapacağınız en son zihinsel eylem olacaktır odaklanmak. Hedefi olmayan bir oka yön tayin edemezsiniz. İlk önce yapacağınız iş hedef ve hedefleri belirlemek olacak. Şöyle ki bir yaz günü gelmiş ve çatmış ve tatile gitmek istiyorsunuz. Buradaki ilk zihinsel eylem istemek ve arzu etmek değil mi? Şunu da yapabilirsiniz fakat bu bile hazırlık süreci gerektirecektir sonunda. Çıkıp yolun götürdüğü yere diyerek
ederek gidebilirsiniz. Tabi bu daha zevkli olacaktır düşündüğünüzde. Şöyle düşünün, buradan çıktınız, Antalya'ya bir tatil köyüne gidip 2 hafta kadar tatil yapacaksınız. Hedef ve amaç bu. Fakat Antalya'ya gidişi Ege'den ya da doğudan çizdiğiniz bir yol haritası ile daha heyecanlı ve öğretici hale getirmek, size ulaştığınız yerde yolda yaşadığınız her anın hatırası ve öğrendikleriniz ile daha büyük hazlar ve bakış açısından zenginleşmiş bir zihin ve bilgi dağarcığı katmış olmaz mıydı? İşte hayatta aslında böyle. Bir kere şu an gördüğüm özellikle Z kuşağı denilen yaş grubunda hayatı eskiler gibi ve bizim gibi heyecanla yaşayamıyorlar. Çocuklar sürekli bir kasvet ve mutsuzluk içinde. Bunun en baştaki sebebi sosyal medya bana göre. Zihin başta dediğimiz gibi 5 duyu organı ile şekillenir. Bu çocuklar ellerinde bilgisayar ile doğdu resmen neredeyse. Bunun iyi mi kötü mü olduğu değil mesele. Bunu nasıl kullandığımız da değil mesele. Bizim şu anki konumuzdan sebep bizim orada akış halinde olan görüntülerin zihnimizdeki yansımalarıdır. Farkındaysanız çoğumuzun belki %70 kadarımızın Instagram gibi benzer sosyal ağları var. Ve burada gördüğümüz aslında hiç de göründüğü gibi olmayan, ki olsa da oralara nasıl geldiği belli olmayan aşırı şaşalı hayatlardan bazı kareler var. Gençleri farkında olmasalar da etkisine alıyor. Hepimizi alır, sadece onları değil. İşte bunu yönetebilmek için bilgili ve farkındalığı yüksek olmak lazım. Bu bilgi ve farkındalık da işte bu örnekle mümkün. Zihin gördüğünü ister. Bunu bir düşünün derim. Bakın, öyle insanlar gördüm ki dünyada, Afrika'daki sizin bugün bulamadığınız imkanları hayal dahi edemeyen insanlar, yani ellerinde bir akıllı telefonu boş verin, evlerinde telefon dahi olmayan insanlar bizden çok daha mutlu. Güldükleri zaman o kadar içten gülüyorlar ki tam ciğerlerinden, tam kalplerinin ortasından gülüyorlar. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Bizim çevremizdeki görüntüler bize her zaman iyi gelmez. Çevreden gelen seslerin hepsi şifalı değildir. Görüntülerin hepsi şifalı değildir. Size parazit yapan tüm görüntü ve seslerden kendinizi soyutlamaya başladıkça içinize dönersiniz. Ve asıl saf halinizi yavaş yavaş zamanla hatırlamaya başlarsınız. Hedef belirlemek ve sağlıklı hedef belirlemek için sizin de sağlıklı düşünüyor olabilmeniz lazım. İşte o hedefe yollayacağınız ok için önce odaklanmak değil de o odaklanmaya gelene kadar neleri öğrenmeye ve anlamak gerektiğini bilmek lazım. Antalya'ya tatile gitmek değil mesele. Biz insanız. Oraya vardığımızda aynı Arap turistler gibi sadece AVM'de ya da en iyi restoranlarda kişi başı 2 kilo et yemek değilse maksadınız, o hedefe vardığınızda kaliteli insanlar ile kaliteli ortamlarda bulunmak ise maksadınız, o zaman sizin ilk önce yapmanız gereken hayallerinizin ne kadar sağlıklı olduğunu bir gözden geçirmek olacaktır. Bu aşamaya gelene kadar fiziksel beyninizi bu farkındalık bilgileriyle zorlamak, doldurmak gerekli. Beyin yeni nöronları yapılandırırken cidden çok zorlanır. Sonra ise bu bilgiler yıllarca biriktikçe, ki en az 3 yıl gerekli ilk etapta, o sosyal medyadaki 6 ay gibi saçma sapan cümleler tamamen safsatadır. Sizin ruhsal beyniniz, yani zihniniz, bu bilgiler ile öyle bir harmanlanacak ki siz dahi ne hale geldiğinize geriye dönüp eski halinize baktığınızda şaşıracaksınız. Evet, bu videoyu burada yarıda keselim ki buraya kadar odaklanarak dinlemiş herkes yorulmuş olacaktır diye düşünüyorum. Devam edeceğiz kesinlikle. Bu videonun da devamı gelecek. Baştaki ilaçtan ise bu videonun 2. bölümünde giriş olarak açılış yapacağım. Orada bahsedeceğim. Çekim yasası da yarım kaldı. Evet, bilerek yarım bıraktım ki dediğim gibi öncelikle sağlıklı bir hedef için sağlıklı bir zihin ve beyin bütünlüğü lazım. Çekim yasasını zaten her an çalıştırıyorsunuz. Bunları anlayınca zaten fark edeceksiniz. Bu bir frekanstır, bir tepkidir, etkidir, evrenin matematiğidir. Çekim yasası sizin ağzınızdan çıkan her kelimedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.